Bir adam var ki çadırını Paris'in kalbine kurmuş, 40 Amazon savaşçısı tarafından korunmuş ve sonunda kendi halkının elinde can vermiş. Bu adam 41 yıl boyunca Libya'yı demir yumrukla yönetirken dünyaya meydan okumuş. Karşınızda Muammer Kaddafi'nin inanılmaz hikayesi. 1942 yılında Libya'nın Sirte çöllerinde doğan bu çocuğun bir gün tüm dünyayı ayağa kaldıracağını kim bilebilirdi? Göçebe bir Berberi ailesinin oğlu olan küçük Muammer, çöl kumlarında büyürken geleceğin diktatörü olduğunu kimse tahmin edemezdi. Hukuk okuyup askeri akademiye giren genç Kaddafi'nin kafasında çılgın planlar vardı. 1969'da gizlice kurduğu örgütle birlikte hedefini belirledi. Kral İdris'i devirmek, ama işte o sırada büyük bir problem çıktı. Başka bir grup da aynı planı yapıyordu. Kaddafi bunu öğrenince bir saniye bile kaybetmedi. Kral Türkiye'deyken sadece 27 yaşındaki bu genç subay tek kurşun atmadan ülkenin kontrolünü ele geçirdi. Kaddafi bir gecede Libya'nın sahibi olmuştu. İktidara geldikten sonra ilk hamlesi petrolü millileştirmek oldu. Bu tek hareketle hem milyarder oldu hem de Batı dünyasının kabusu haline geldi. Ama Kaddafi sıradan bir diktatör değildi, kafasında çok daha büyük hayaller vardı. Cemal Abdülnasır'ı kendine örnek alarak tüm Arap dünyasının lideri olmaya karar verdi. Libya'daki İtalyan ve Yahudi nüfusu sınır dışı etti, batılı askeri üsleri kapattı. Sovyetlerle anlaşırken Amerika'ya sürekli savaş açıyordu. 1972'de başlattığı dev projelerle ülkesini kalkındırmaya başladı. O kadar büyük işler yapıyordu ki Türkiye'den binlerce kişi Libya'ya çalışmaya gitti. Afrika ülkelerinin savaşlarına karışıyor, sol hareketleri destekliyor. Sovyetler Birliği ile yakınlaşıyordu. 1982 ile 1983'te Afrika Birliği'nin başına bile geçti. İslami sosyalizm adını verdiği sistemle şeriatı hukuk temeli yaptı. Parası vardı, gücü vardı ama düşmanları da her geçen gün artıyordu. Paris'in tam ortasına çadır kurup kalıyordu. Gerçekten hiçbir sınır tanımıyordu. 1984'te Londra'da Libya Büyükelçiliğinden protestoculara ateş açılınca İngiltere ile ilişkiler koptu. Ama asıl büyük patlama 1986'da yaşandı. Amerika Libya açıklarında tatbikat yapınca Kaddafi tehdit etti, uçaklarınız girerse hepsini düşürürüm. Amerika bu tehdidi ciddiye almayıp 2 Libya uçağını düşürdü. İşte o zaman film koptu, Reagan yönetimi Trablus ve Bingazi'yi bombaladı, Kaddafi'nin sarayını hedef aldı. Bu saldırıda Kaddafi'nin küçük kızı öldü. Dünya şok oldu, bir devlet başkanının evini bombalamışlardı. Bu saldırıdan sonra Kaddafi'nin prestiji sarsıldı, kendi subayları bile ona karşı darbe girişiminde bulundu. Ama o yine ayakta kalmayı başardı. Kaddafi'nin yaşam tarzı tam bir efsaneydi. 40 kişilik Amazon Birliği denen komando eğitimli kadın muhafızlar onu koruyordu. Sarışın Ukraynalı hemşiresi olmadan hiçbir yere gitmiyordu. Oğulları İtalya'da futbol oynarken ailesi milyarlarca dolarlık servete sahipti. Kokain bağımlısı olduğu söylentileri çıkıyordu ama o umursamıyordu bile. Bu adam gerçekten dünyaya meydan okuyordu. 2011'de Arap Baharı rüzgarları Libya'ya ulaştığında başta direndi. Ama bu sefer işler çok farklı gelişti. Batılı ülkeler bu fırsatı kaçırmadı. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy açıkça bu bir Haçlı Savaşı'dır dedi. 41 yıl demir yumrukla yönettiği ülkesinde artık saklanacak yer bulamıyordu. Sonunda doğduğu şehir Sirte'de Ulusal Geçiş Konseyi güçleri tarafından yakalandı ve acımasızca linç edildi. O sırada ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton televizyonda Kaddafi için geldik, gördük, öldü dedi. Hatta Sarkozy'nin gönderdiği bir ajanın onu öldürdüğü iddiaları bile ortaya atıldı. Kaddafi öldü ama Libya bir daha eski haline dönemedi. Bugün hala kaos içinde. Onun hayatı çölden saraya, saraydan mezara uzanan inanılmaz bir hikayeydi. Muammer Kaddafi dünyaya meydan okuyan son diktatör, kimi ona zalim bir diktatör derken kimi Afrika'nın özgürlük savaşçısı olarak gördü. Kimi çılgın projelerine gülerken kimi vizyonunu fark etti. Sonu linçle bitti ama ardında sayısız soru bıraktı. Peki sizce Kaddafi deli miydi yoksa zamanının ötesinde bir vizyoner mi? Cevabınızı yorumlara yazın. Tarihin en karanlık figürlerinin hikayelerini kaçırmamak için beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.